Ciddi ilişki mi, geçiş ilişkisi mi, başlangıçta nasıl ayırt edilir? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilişkilerde çok önemli ama çoğu zaman fark edilmesi zor bir konuşacağız. Bir ilişki gerçekten ciddi bir ilişkiye mi gidiyor yoksa sadece bir geçiş ilişkisi mi? Yani karşımızdaki insan bizi gerçekten hayatına almak mı istiyor yoksa bir ayrılığın, bir boşluğun, bir yalnızlığın, bir kırgınlığın ardından bizi geçici bir durak gibi mi kullanıyor? Bu soru özellikle ilişkiye yeni başlanılan dönemlerde çok önemlidir. Çünkü başlangıçta her şey güzel görünebilir. Mesajlar sık gelir, ilgi yüksektir, heyecan vardır. Belki çok güzel sözler söylenir. İnsan da doğal olarak şunu düşünür. Demek ki bu kişi beni gerçekten istiyor. Ama işte tam burada dikkatli olmak gerekir. Çünkü yoğun ilgi her zaman ciddi ilişki demek değildir. Bazen yoğun ilgi kişinin gerçekten bağlanmaya hazır olduğunu gösterir. Bazen de yalnız kalmaktan korktuğunu, eski ilişkisinin acısını bastırmaya çalıştığını ya da duygusal olarak bir boşluğu doldurmaya çalıştığını gösterir. Bugün bu ayrımı konuşacağız. Ciddi ilişki nedir? Geçiş ilişkisi nedir? Psikolojide buna yakın kullanılan rebound relationship kavramı ne anlatır? Bir insan başlangıçta gerçekten ciddi mi düşünüyor yoksa sadece iyi hissetmek için mi yaklaşıyor? Bunları tek tek ele alacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoda kimseyi yargılamak için değil, şu insan kesin böyledir, bu insan kesin şöyledir demek için de değil. Çünkü ilişkilerde kesin hüküm vermek kolay değildir. Ama bazı davranış örüntüleri vardır. Bu örüntülere bakarsanız karşınızdaki insanın sizi gerçekten hayatına mı aldığını yoksa sadece bir geçiş alanı olarak mı gördüğünü daha net anlayabilirsiniz. Burada en önemli kelime şu: örüntü. Tek bir mesaj, tek bir söz, tek bir buluşma, tek bir güzel davranış bize gerçeği göstermez. Ama haftalar içinde tekrar eden davranışlar, yani kişinin sürekli nasıl davrandığı bize çok şey anlatır. Şimdi önce ciddi ilişki ne demek? Oradan başlayalım. Ciddi ilişki sadece seni seviyorum demek değildir. Ciddi ilişki sadece her gün mesaj atmak değildir. Ciddi ilişki sadece güzel vakit geçirmek de değildir. Ciddi ilişki dediğimiz şey kişinin zaman içinde ilişkiyi sürdürme niyetidir. Yani bir insan sizinle vakit geçirmekle kalmaz, sizi hayatına yerleştirmeye başlar. Sizinle ilgili plan yapar, sizin duygularınızı önemser, sınırlarınıza saygı duyar. Sorun çıktığında hemen kaçmak yerine konuşmaya çalışır. Ve en önemlisi sözleriyle davranışları birbirine yaklaşır. Psikolojide buna yakın kavramlardan biri commitment, yani bağlılıktır. Bağlılık burada sadece ben sana bağlıyım demek değildir. Bağlılık ilişkiyi sürdürmek için gönüllü çaba göstermektir. Bir başka önemli kavram investment, yani yatırımdır. Buradaki yatırım para değildir. Zaman yatırımıdır. Emek yatırımıdır. Duygusal açıklık yatırımıdır. Kendi hayatında size yer açma yatırımıdır. Yani ciddi ilişki şunu söyler: ben bu ilişkiye sadece iyi hissettiğim için değil, gerçekten değer verdiğim için emek veriyorum. Peki geçiş ilişkisi nedir? Geçiş ilişkisi çoğu zaman bir ayrılıktan, boşanmadan, kırgınlıktan ya da büyük bir duygusal kopuştan sonra başlar. Kişi eski ilişkisinin duygusal yükünü tam olarak sindirmemiştir. Ama yalnız kalmak da istemez. Kendini değersiz hissetmek istemez.
acısını bastırmak ister, birinin ilgisiyle toparlanmak ister. İşte burada yeni başlayan ilişki bazen gerçek bir sevgi ilişkisinden çok bir tampon görevi görür. Bu duruma İngilizce'de rebound relationship denir. Türkçe'ye geçiş ilişkisi, toparlanma ilişkisi ya da ayrılık sonrası ilişki gibi çevrilebilir. Ama burada çok önemli bir nokta var. Geçiş ilişkisi her zaman kötü niyetli değildir. Bir insan sizi bilerek kullanıyor olmayabilir. Kendisi de gerçekten ne yaşadığını bilmiyor olabilir. Sizi sevdiğini sanabilir. Size yakınlık hissedebilir. Sizinle iyi vakit geçirebilir. Ama iç dünyasında hala eski ilişkisinden kopamamış olabilir. Yani mesele sadece şu değildir. Bu insan kötü mü, iyi mi? Asıl mesele şudur. Bu insan gerçekten yeni bir ilişkiye hazır mı? Çünkü bir insan iyi biri olabilir ama ilişkiye hazır olmayabilir. Sizi beğenebilir ama bağlanmaya hazır olmayabilir. Sizinle vakit geçirmek isteyebilir ama sorumluluk almak istemeyebilir. Yakınlık isteyebilir ama netlikten kaçabilir. Ciddi ilişkiyle geçiş ilişkisini ayıran en önemli nokta burada başlar. Çünkü ilişki netlik üretir. Geçiş ilişkisi çoğu zaman belirsizlik üretir. Ciddi ilişkide kişi yavaş da gitse size karşı daha tutarlıdır. Geçiş ilişkisinde ise genelde bir yakın, bir uzak hali vardır. Bir gün çok ilgili, bir gün çok mesafelidir. Bir gün gelecekten bahseder, ertesi gün akışına bırakalım der. Bir gün sizi hayatının merkezi gibi hissettirir, ertesi gün sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi davranır. Şimdi burada bir yanılgıyı özellikle düzeltelim. İlişkinin hızlı başlaması tek başına kötü değildir. Bazı insanlar gerçekten hızlı bağ kurabilir. Bazı ilişkiler hızlı başlar ama sağlıklı şekilde devam eder. Ama hızlı başlayan her şey de ciddi değildir. İşte burada Grokration bias dediğimiz bir durum devreye girer. Bunu Türkçe'ye ilişkiyi ilerletme eğilimi diye çevirebiliriz. İnsan bazen yeni bir romantik ilgi gördüğünde ilişkiyi gerçekte olduğundan daha ciddi zannetmeye meyleder. Çünkü heyecan vardır, merak vardır, yalnız kalmama isteği vardır. Bu sefer olacak umudu vardır. Ama başlangıçtaki heyecan ilişkinin gerçek kapasitesini her zaman göstermez. O yüzden şu cümleyi akılda tutmak lazım. Yoğunluk değil, tutarlılık önemlidir. Bir insan size bir hafta boyunca çok yoğun ilgi gösterip sonra kayboluyorsa bu ciddi ilişki işareti değildir. Bir insan çok büyük laflar edip küçük sorumluluklarda bile geri çekiliyorsa bu ciddi ilişki işareti değildir. Bir insan sizi çok özlediğini söylüyor ama hayatında size gerçek bir yer açmıyorsa burada dikkat etmek gerekir. Peki ciddi ilişki başlangıçta nasıl anlaşılır? Birinci işaret niyet konuşulabilir. Ciddi ilişkiye yatkın olan kişi ilişkinin ne olduğunu konuşmaktan kaçmaz. Hemen evlilik konuşmak zorunda değildir. Hemen büyük vaatler vermek zorunda değildir. Ama en azından şunu söyleyebilir. Ben seni tanımak istiyorum. Ben bu ilişkiye değer veriyorum. Belirsiz bırakmak istemiyorum. Yavaş gidelim ama dürüst gidelim. Bu çok önemli bir işarettir. Geçiş ilişkisinde ise genelde şöyle cümleler duyulur. Akışına bırakalım. Etiket koymayalım. Şu an bir şey düşünemiyorum. Ben seni seviyorum ama hazır değilim. Eski ilişkimden yeni çıktım. Kafam karışık. Sen de beni anla. Bu cümleler tek başına kötü değildir. Hatta dürüst söyleniyorsa kıymetlidir. Ama siz ciddi bir ilişki istiyorsanız bu cümleleri romantik bir umut gibi değil, gerçek bir veri gibi okumalısınız. Çünkü bir insan size hazır değilim diyorsa
çoğu zaman gerçekten hazır değildir. İkinci işaret davranış tutarlıdır. Ciddi ilişki sözden çok davranışla anlaşılır. Mesela arayacağını söylüyorsa arar. Görüşelim diyorsa gerçekten plan yapar. Size değer verdiğini söylüyorsa bunu sadece güzel sözlerle değil, zaman ayırarak da gösterir. Tutarlılık ilişkinin omurgasıdır. Geçiş ilişkisinde ise duygu dalgalıdır. Kişi yalnız kaldığında size sarılır, kafası karıştığında uzaklaşır. Eski partnerinden haber alınca değişir. Bir anda içine kapanır. Sizinle çok güzel bir gün geçirir, sonra birkaç gün soğuk davranır. Bu durumda şunu sormak gerekir. Bu kişi benimle gerçekten ilişki mi kuruyor yoksa kendi duygusal dalgalanmalarını mı yönetiyor? Üçüncü işaret eski partner ilişkinin merkezinde değildir. Herkesin geçmişi vardır. Boşanmış olabilir, uzun ilişki yaşamış olabilir, aldatılmış olabilir, terk edilmiş olabilir. Bunlar konuşulabilir. Bir insanın eski ilişkisinden hiç bahsetmemesi gerekmez. Ama mesele şudur. Eski partner yeni ilişkinin merkezinde mi? Eğer kişi sürekli eski eşinden, eski sevgilisinden, eski ilişkinin travmasından, eski partnerin yaptıklarından bahsediyorsa burada dikkat etmek gerekir. Özellikle sizi eski partnerle karşılaştırıyorsa, sen onun gibi değilsin diyorsa, o bana böyle yapmıştı diye sürekli geçmişi bugüne taşıyorsa yeni ilişki henüz kendi alanını kuramamış demektir. Ciddi ilişkide geçmiş konuşulur ama bugünün üzerine gölge gibi çökmez. Geçiş ilişkisinde ise geçmiş üçüncü bir kişi gibi ilişkinin içinde dolaşır. Dördüncü işaret sadece yalnız kaldığında değil, normal hayatında da sizi arar. Bu çok önemli. Bazı insanlar yalnızlık bastırınca çok ilgili olur. Gece olunca yazar. Canı sıkılınca arar. Eski ilişkisinden bunaldığında size gelir. Ama gündelik hayatında arkadaşlarıyla, ailesiyle, işiyle, planlarıyla beraber düşündüğünde sizi gerçek bir yere koymaz. Ciddi ilişki sadece boş zaman ilişkisi değildir. Ciddi ilişki hayatın içine yerleşir. Tabii ki herkesin işi gücü vardır. Herkes her an müsait olamaz. Ama ciddi düşünen insan hayatının içinde size öngörülebilir bir yer açar. Şu gün görüşelim der. Bugün yoğunum ama akşam ararım der. Bu hafta bunu yapalım der. Yani sizi tahmin etmek zorunda bırakmaz. Geçiş ilişkisinde ise siz çoğu zaman tahmin yürütürsünüz. Acaba niye yazmadı? Acaba eski sevgilisi mi aklına geldi? Acaba beni seviyor mu? Acaba sadece canı sıkılınca mı arıyor? Bir ilişki sürekli tahmin yürütmenizi gerektiriyorsa orada güven değil belirsizlik büyür. Beşinci işaret gelecek planı gerçekçidir. Ciddi ilişki illa büyük vaatler vermez. Hatta sağlıklı ciddi ilişki çoğu zaman abartılı başlamaz. Seninle evleneceğim, hayatımın aşkısın, kimseyi böyle sevmedim gibi çok erken gelen büyük sözler kulağa güzel gelebilir ama dikkatli olmak gerekir. Çünkü bazen bu love bombing yani aşırı ilgi ve aşırı idealize etme davranışı olabilir. Love bombing başlangıçta insana çok özel hissettirir. Ama çoğu zaman gerçek tanımaya dayanmaz. Kişi sizi gerçekten tanımadan büyütür, yüceltir, hayatının merkezi yapar. Sonra siz sınır koyduğunuzda, beklenti söylediğinizde ya da gerçek bir sorun çıktığında aynı hızla geri çekilebilir. Ciddi ilişkide gelecek konuşması daha gerçekçidir. Mesela haftaya şunu yapalım, sonra şu etkinliğe gidelim. Ailemle tanışman için acele etmiyorum ama seni hayatından saklamak da istemiyorum.
Bu ilişkiyi zamana yayarak ama net yaşayalım. Yani ciddi ilişki büyük vaatlerden çok küçük ama gerçek adımlarla anlaşılır. Altıncı işaret, sosyal çevreden tamamen saklamaz. Bir insan sizi hemen ailesiyle tanıştırmak zorunda değildir. Her ilişki aynı hızda ilerlemez. Özellikle boşanma, çocuklar, aile baskısı, sosyal çevre gibi konular varsa insanlar daha dikkatli davranabilir. Ama ciddi düşünen insan sizi tamamen görünmez yapmaz. Arkadaşlarından sürekli saklıyorsa, sosyal ortamda sizi tanımsız bırakıyorsa, herkesin yanında arkadaş gibi, yalnız kalınca sevgili gibi davranıyorsa burada bir belirsizlik vardır. Ciddi ilişki yavaş ilerleyebilir ama görünmez ilerlemez. Geçiş ilişkisinde ise kişi sizi özel alanda ister ama sosyal dünyasına sokmak istemez. Çünkü aslında kendisi de ilişkinin ne olduğundan emin değildir. Sizi kaybetmek istemez ama sahiplenmek de istemez. Bu ikisi aynı anda olduğunda iki taraf yıpranır. Yedinci işaret, ilk küçük çatışmada nasıl davrandığıdır. Bir insanı en iyi günlerinde değil, küçük sorunlarda tanırsınız. Güzelken herkes ilgili olabilir. Her şey yolundayken herkes anlayışlı görünebilir. Ama ilk anlaşmazlık çıktığında, ilk sınır koyduğunuzda, ilk bu bana iyi gelmedi dediğinizde kişinin gerçek ilişki kapasitesi ortaya çıkar. Ciddi ilişkiye hazır insan sorunu konuşmaya çalışır. Sizi düşman gibi görmez. Sizin duygunuzu küçümsemez. Abartıyorsun, çok hassassın, yine sorun çıkarttın diye sizi susturmaya çalışmaz. Geçiş ilişkisinde ya da sağlıksız ilişkide ise kişi sorun çıktığında geri çekilir. Sizi fazla bulur, sorumluluk almak yerine konuyu dağıtır. Bazen de sizi suçlu hissettirir. Burada konflikt yani çatışma yönetimi çok önemlidir. Sağlıklı ilişkide çatışma olması sorun değildir. Asıl önemli olan çatışmanın nasıl yönetildiğidir. 8. işaret, sınırlarınıza saygı duyar. Bir ilişki ciddi olacaksa sınırlar olmak zorundadır. Sınır sevgisizlik değildir. Sınır ilişkinin güvenli alanıdır. Bugün görüşemem. Bu konu beni rahatsız ediyor. Yavaş ilerlemek istiyorum. Telefonumun kontrol edilmesini istemiyorum. Arkadaşlarımla görüşmemin sorun edilmesini istemiyorum. Bunlar sağlıklı sınır cümleleridir. Ciddi ilişkiye hazır kişi sınır duyduğunda sizi cezalandırmaz. Küsmekle, soğumakla, suçlamakla, kıskançlıkla, baskıyla karşılık vermez. Ama geçiş ilişkisi ya da güvensiz bağlanma örüntüsünde kişi sınırı reddedilme gibi algılayabilir. Demek beni sevmiyorsun. Demek benden uzaklaşıyorsun. Ben seni bu kadar isterken sen niye böyle yapıyorsun gibi cümlelerle üzerinizde baskı kurabilir. Burada boundaries yani sınırlar ilişkinin sağlığını gösteren en net alanlardan biridir. Şimdi bazı kırmızı bayrakları net söyleyelim. Bir insan eski partnerini sürekli gündemde tutuyorsa bu bir işarettir. İlişkiyi tanımlamaktan sürekli kaçıyorsa bu bir işarettir. Sizi yalnız kaldığında arıyor ama hayatına yerleştirmiyorsa bu bir işarettir. Çok hızlı büyük vaatler veriyor ama küçük sorumluluklarda yok oluyorsa bu bir işarettir. Sınır koyduğunuzda sizi suçlu hissettiriyorsa bu bir işarettir. Kıskançlığı sevgi gibi sunuyorsa bu bir işarettir. Telefon kontrolü, sosyal medya denetimi, arkadaş çevresine karışma, sürekli nerede olduğunuzu sorma gibi davranışlar varsa bunlar sevgi değil, kontrol işaretidir. Bazen buna gaslighting de eşlik eder. Gaslighting kişinin sizin algınızı bozmasıdır.
Mesela siz haklı bir rahatsızlık dile getirirsiniz. O size sen uyduruyorsun, sen çok abartıyorsun, sen zaten sorumlusun der. Bir süre sonra kendi duygunuzdan bile şüphe etmeye başlarsınız. Bu noktada şunu net söylemek lazım. Ciddi ilişki sizi sürekli değersiz, suçlu ve kafası karışık hissettirmez. Ciddi ilişki her zaman kolay değildir ama sizi sürekli sisin içinde bırakmaz. Peki kendimize hangi soruları sormalıyız? Birinci soru, bu kişi benimle ilişkinin ne olduğunu konuşabiliyor mu? İkinci soru, sözleriyle davranışları birbirine uyuyor mu? Üçüncü soru, yakınlık arttıkça daha tutarlı mı oluyor yoksa daha çok mu kaçıyor? Dördüncü soru, eski partner konusu doğal bir geçmiş paylaşımı mı yoksa ilişkinin merkezi mi? Beşinci soru, beni sadece yalnız kaldığında mı arıyor yoksa normal hayatına da dahil ediyor mu? Altıncı soru, gelecekten bahsettiğinde bunu davranışlarıyla destekliyor mu? Yedinci soru, hayır dediğimde, sınır koyduğumda, yavaş gitmek istediğimi söylediğimde buna saygı duyuyor mu? Sekizinci soru, ilk sorunlarda beni anlamaya mı çalışıyor yoksa beni fazla sorunlu, dramatik biri gibi mi gösteriyor? Dokuzuncu soru, beni sosyal çevresinden tamamen saklıyor mu? 10. soru, bu ilişki bana daha çok güven mi veriyor yoksa daha çok tahmin yürütme zorunluluğu mu yüklüyor? Bu sorulara dürüst cevap verirseniz ilişkinin yönü daha net görünmeye başlar. Şimdi bunu 3 kısa örnekle anlatalım. Birinci örnek ciddi ilişki eğilimi. Diyelim ki siz diyorsunuz, ben bu ilişkiyi tanımak istiyorum ama belirsiz kalmak istemiyorum. Karşı taraf şöyle cevap veriyor. Ben de seni tanımak istiyorum. Hemen büyük kararlar vermek zorunda değiliz. Ama ben net ve dürüst ilerlemek istiyorum. Başka insanlarla görüşmeyi düşünmüyorum. Yavaş gidelim ama birbirimizi oyalamayalım. Burada sihirli olan şey romantik cümleler değil, sihirli olan şey netliktir. Kişi hem yavaş gitmek istiyor hem de belirsiz bırakmıyor. İkinci örnek geçiş ilişkisi eğilimi. Siz diyorsunuz, bazen çok yakınsın, bazen birden uzaklaşıyorsun. Ben bunu anlayamıyorum. Karşı taraf diyor ki, aslında seni seviyorum ama eski ilişkim yeni bitti. Kafam çok karışık. Sen bana iyi geliyorsun ama şu an bir şeyin adını koyamam. Bu cümle dürüst olabilir ama aynı zamanda size şunu gösterir. Bu kişi henüz tam olarak hazır değildir. Siz onun hayatında önemli olabilirsiniz ama belki de asıl işleviniz onun acısını hafifletmektir. Üçüncü örnek belirsiz ama dürüst olan. Siz diyorsunuz, ben belirsizlikte kalmak istemiyorum. Karşı taraf diyor ki, haklısın, ben de seni önemsiyorum ama acele etmek istemiyorum. 2 hafta daha birbirimizi tanıyalım. Sonra tekrar açıkça konuşalım. Burada hemen ciddi ya da geçiş demek doğru olmayabilir. Çünkü kişi kaçmıyor. Sadece zaman istiyor. Ama önemli nokta şu. Bu zamanın sonunda gerçekten bir netleşme oluyor mu yoksa belirsizlik sürekli uzatılıyor mu? Çünkü belirsizlik kısa süreli olduğunda tanıma alanı olabilir. Ama sürekli hale geldiğinde duygusal yıpranma alanına dönüşür. Şimdi en önemli ayrımı tekrar söyleyelim. Ciddi ilişki sizi hayatın içine alır. Geçiş ilişkisi sizi duygusal boşluğun içine alır. Ciddi ilişki zamanla daha net hale gelir. Geçiş ilişkisi zamanla daha karmaşık hale gelir. Ciddi ilişki sorunları konuşmaya çalışır. Geçiş ilişkisi sorun çıktığında uzaklaşır ya da konuyu kapatır. Ciddi ilişki sınırlarınızı duyar. Geçiş ilişkisi sınırlarınızı tehdit gibi algılayabilir.
Ciddi ilişki geçmişi kabul eder ama bugünü geçmişe mahkum etmez. Geçiş ilişkisi ise çoğu zaman geçmişin gölgesinde yürür. Burada şunu da unutmamak gerekir. Bir insan ayrıldıktan kısa süre sonra yeni bir ilişkiye başladı diye otomatik olarak kötü biri değildir. Hatta bazen yeni bir ilişki insana iyi gelebilir. Kendini toparlamasına, değerli hissetmesine, hayata yeniden bağlanmasına yardımcı olabilir. Ama bu yeni partnerin duygularını belirsizlik içinde bırakma hakkı vermez. Kimse başka birinin iyileşme aparatı olmak zorunda değildir. Eğer biri size dürüstçe ben şu an hazır değilim diyorsa bunu ciddiye alın. Çünkü bazen en büyük hatayı insanların açıkça söylediği şeyi duymayarak yaparız. O hazır değilim der, biz ama zamanla hazır olur diye düşünürüz. O kafam karışık der, biz beni severse düzelir deriz. O akışına bırakalım der, biz bunu romantik sanırız. Oysa ciddi ilişki belirsizliği sonsuza kadar romantikleştiremez. Ciddi ilişki zamanla açıklık üretir. Bu yüzden kendinize şunu sorun. Ben bu ilişkide gerçekten görülüyor muyum? Yoksa sadece ihtiyaç duyulduğunda mı hatırlanıyorum? Ben bu ilişkide güven mi hissediyorum? Yoksa sürekli içimden hesap mı yapıyorum? Ben bu ilişkide kendim gibi kalabiliyor muyum? Yoksa onu ruh haline göre şekil mi değiştiriyorum? Benim sınırlarım duyuluyor mu? Yoksa her sınır koyduğumda suçlu mu hissediyorum? Bu sorular bazen can acıtır ama insanı korur. Çünkü ilişkilerde en büyük tehlikelerden biri ihtimali gerçek sanmaktır. Aslında iyi biri, aslında beni seviyor, aslında hazır olsa çok güzel olurdu. Aslında eski ilişkisinden kurtulsa bana dönerdi. Evet, belki bunların bir kısmı doğrudur. Ama ilişki ihtimallerle değil, davranışlarla yaşanır. Bir insanın potansiyeline değil, şu anki davranışına bakın. Çünkü ciddi ilişki niyet ister, emek ister, tutarlılık ister, sorumluluk ister, sınır saygısı ister ve en önemlisi iki kişinin de aynı yönde yürümesini ister. Siz ciddi ilişki istiyorsanız ama karşınızdaki kişi sadece geçici bir iyi hissetme alanı arıyorsa orada sevgi yetmez, ilgi yetmez, uyum yetmez. Çünkü yön farklıdır. Biri gelecek kurmak isterken diğeri geçmişten kaçıyorsa o ilişki bir süre sıcak hissettirse de uzun vadede yorar. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Başlangıçta ciddi ilişki ile geçiş ilişkisini ayırt etmek için büyük laflara değil, küçük tutarlılıklara bakın. Çok sevdiğini söylemesine değil, bunu nasıl yaşattığına bakın. Sizi özlediğini söylemesine değil, hayatında size nasıl yer açtığına bakın. Gelecekten bahsetmesine değil, bugünkü davranışlarının o gelecekle uyumlu olup olmadığına bakın. Sınır koyduğunuzda verdiği tepkiye bakın. İlk çatışmada sizi kaybetmemek için mi konuşuyor yoksa sizi susturmak için mi savunmaya geçiyor? Buna bakın. Ve en önemlisi ilişkinin size ne hissettirdiğine bakın. Ciddi ilişki her zaman kusursuz değildir. Ama genel olarak size daha güven, daha fazla açıklık, daha fazla huzur verir. Geçiş ilişkisi ise çoğu zaman daha fazla soru, daha fazla belirsizlik, daha fazla bekleme ve daha fazla iç sıkıntısı üretir. Unutmayın, yoğunluk ciddiyet değildir. Hız ciddiyet değildir. Büyük vaatler ciddiyet değildir. Ciddiyet, niyet, tutarlılık, emek, saygı ve zaman içinde netleşen davranıştır. Bu videoda anlattıklarımı kendi ilişkinize uygularken tek bir davranışa takılmayın. Birkaç haftalık, hatta mümkünse birkaç aylık örüntüye bakın. İnsan ne söylediğiyle değil, tekrar ne yaptığıyla anlaşılır. Eğer bu video size bir şey düşündürdüyse yorumlara şunu yazabilirsiniz.
Sizce ciddi ilişkiyi en çok hangi davranış belli eder? Netlik mi, tutarlılık mı, emek mi yoksa sınırlara saygı mı? Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konuyu ihtiyacı olan biriyle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.